Şimdi geldik çocuk misaline. Buraya bir çocuk koyduk. Bu çocuk bunun özelliklerini yazdık kenara. Yani görebildiğimiz kadar özellik yazdık burada şimdi. Mesela boy, mesela kilo, mesela göz rengi. Yani saçının rengi hemen doğar doğmaz belki de anlaşılmaz, biraz anlaşılabilir. Efendim, işte zenci midir, beyaz mıdır, esmer midir, şudur budur az çok anlaşılıyor. Bunları 4-5 özellik koyduk. Bu çocuk, hani siz diyorsunuz ya tasarım, bilgisayar tasarım bilmem ne, meslek olmuş artık şimdi tasarım yapıyorsunuz. Şimdi bir şeye bir tasarım yapıyorsunuz. Özel tasarım diyorsunuz. Niçin? Bunun standardı var. Herkes böyle yapıyor ama ben buna bir özel tasarım geliştiriyorum diyorsunuz. İşte o özel tasarımı yaparken Mevla her şeye özel tasarım yapmış. İradesi var her şeyde. Bu özel tasarım iradenin tam demeyeyim de bir misal olarak tasvir edin. Şimdi bu çocuk ne renk doğdu bu şimdi? Beyaz. Siyah olabilir miydi? Olabilirdi. Siyahın tonları var. Zenci başka, siyah mesela. Habeşistan siyahlığıyla, Hindistan siyahlığıyla, siyahlığı bir değil. Hindistan siyahlığı esmer, böyle acayip bir koyuluğu var. Fakat zenciden hiç alakası yok zenciyle. Zenci siyah. Zencinin bile tonları var. Şimdi siyahın bile tonları var. Geçtik de şimdi. İçindeki tonları hiç konuşmuyorum şimdi ben. Kabataslak konuşuyorum. Bu siyah olabilir miydi? Olabilir. Esmer olabilir miydi? Olabilirdi. Peki beyaz olmasını tahsis eden kim? Peki. Göz rengi. Kaç tane göz rengi var abi? Bilmiyorum. Mavisi, elası, yeşili, siyahı, kahverengisi, koyu siyahı, koyuları, içeriği konuşmuyorum. Bunda göz rengi ne bu çocuğun? Siyah. Sarı olabilir miydi? Yani mavi olabilir mi? Olabilir. Yeşil zaten var. Tamam. Niye abi bununki siyah? Peki. Kulağı. Onları konuşmuyorum. 3 kulağı olabilir miydi? 6 parmağı olabilir miydi? Onları konuşmuyorum. Olabilir. Hepsi olabilir. Mümkünül vücut. Allah'ın ortağından bahsetmiyoruz ki aşağı. Her şey mümkün. Mevla yaratabilir yani. Peki. Bu çocuk kaç kilo doğru? 3 kilo 200 gram. 210 olabilir miydi? 3 kilo 100 olabilir miydi? 2,5 olabilir miydi? 1,5 olabilir miydi? 4,5 olabilir miydi? Niye tahsis burada 3 kilo 200 gram? Niye tahsis? Niye 3 kilo 200? Anladın mı şimdi? Bir çocukta özel tasarım var. Bu yaratılırken Allah-u Teala buna irade kullanmış. Ne yapmamış? Ya hiç olmazsa bunun anasına babasına standarda bağlayalım. Bu kadınla koca ne doğurursa 3 kilo 200 gram doğursun. Hepsinin de gözü mavi olsun. Hepsinin de boyu bilmem 30 santim olsun. Bilmem ne. Her ana babanın aynı batında ikiz doğurduğunda bile özel tasarım. Peki bu şimdi bak deminden beri saydım. Şöyle olabilir mi? Olabilir. Mümkün öyle de çocuk var. Böyle olabilir mi? Hatta benim de öyle çocuğum da var o renkte gözü olan. Bu olabilir mi? Şu olabilir mi? Bu olabilir mi? Sayıyoruz. Hepsi olabilir. İşte bu ne? İki canipten birini tercih. İki değil. Bak deminden beri bir çocuk hakkında 5-10 tane olabilir saydık. Siz de olabilir dediniz. Nitekim vuku var memlekette. Peki bu olabilirler içinde bunu böyle olduran, bunun gözünün rengini mavi olarak tahsis eden, siyah olarak tahsis eden, bunun boyunu 30 santimetre tahsis eden, şeyi konuşmuyoruz. İleride de tahsisli o. Ne kadar uzasa canlı çıkarsa, ayağını çeksen, başını çeksen, o kızımın boyu uzasın da iyi bir kocaya vereyim, kızım evde kalmasın, kısa boylu kalmasın diye ne kadar uğraşırsan uğraş, o santimi geçmeyecek. O da ezelde biliniyor. Ama sen şu anda olmuş olanı konuşalım. Şu anda doğmuş bir çocuğuna don biçelim. Onun boyuna göre biçeceğiz değil mi? O santimine göre. Bunların hepsi olabilirken 2 santimlikleri geri, 10 santim fazla eksik. Niye bu böyle oldu? Bu rakamlar, miktar, bu miktarlar. Bak her şeyin miktarını konuşuyor. Doğan çocuğu hastanede bile ne yapıyorlar? Hemen bir kağıt çıkarıyorlar. O kağıta boyunu, kilosunu, bilmem nesini, şeyini, özelliklerini yani kabataslak yazıyorlar. Bu özellikleri tahsis eden kim? Bir canip değil, iki taraf değil. 80 tane tarafı var bu işin olabilirliği. Ama olmadı hiçbiri. Bu çocuk böyle oldu. Daha da bunu değiştirmeye kimsenin de gücü yetemiyor. İşte o doğa kanunundan değil, tabiat olayından değil, ana babanın birleşmesinin doğal neticesi değil. Orada ana babanın sulbündeki, rahmdeki sudan, onların yediği gıdadan başlamak suretiyle her şey ölçülü, her şey belirli Allah'ın ezeli ilminde. Sonra vakti geldiğinde her şey kaderli, miktarlı, takdirli, her şey hikmetli, isabetli, muvaffakatli ve her şey meşiyetli.
Allah'ın iradesi, tahsisleri olmadan bunun gözü mavi olacak. İkiz çocuk, Mevla buyuruyor ki bunun gözü siyah olacak, bunun gözü mavi olacak. Aynı ananın karnında, aynı ana babadan aynı müddet kalıyor, aynı anda doğuyor. İkisinin özellikleri farklı çünkü ikisi de özel tasarım ve tahsisli. Hepsinde irade var. İrade ne var? 50 çeşit olabilir. Öyle olmayacak. 49 devre dışı Mevla buyuruyor. Bir bu. Tahsis ettim. Siyah göz. Gözünü siyahlıkla tahsis ettim. Boyunu 30 santime tahsis ettim. Anladın mı? Ondan sonra parmaklarını 5'e tahsis ettim. Bir elde 5 parmak. Evet. Kulağının uzunluğu bile mesafesi var. Bak bir doğuyor çocuk kepçe kulak. Allah Allah. Çocuğun başını yarısına kadar kulağı var ya bazı çocuğun. Kulağını bu santime tahsis ettim. Orada ne kadar yön var? Binlerce, 10 binlerce tasarım çıkabilir. 7-8 milyar insan hepsi farklı. Anlasana. Şu anda 8 milyonun parmak izi tutmuyor. Hepsi farklı tasarım. Ama ne buyuruyor? Ben bunun gözünün rengini böyle tahsis ettim. İrade tahsis işte. Ancak iradeyi anladım, anlatabildim diye düşünebiliyorum tabi. Velillahil meselül ala. Bu darbu misal verdimse Allah Teala'nın iradesinin meşiyetini bu misaller ancak akla yaklaştırabilir. Yoksa irade sıfatı, meşiyet sıfatı, ezeli sıfat, ezeli ilim, kaza, kader bunların sırlarını hiçbirinden haberimiz yok. Ancak olan bir numune üzerinde Allah'ın bütün sıfatlarının üzerinde tecelli ettiği. Çünkü bir çocuk doğmuşsa bunda kazadan çıkmış, kaderden çıkmış, hikmetten çıkmış, meşiyetten çıkmış. Dolayısıyla bu 4 perdeden geçilmeden derdi Efendi Hazretleri hiçbir şey vücuda gelmez. O zaman da Allah'ın kaderine itiraz etmemeli. Neden? İlmi varsa, iradesi varsa, kaderi varsa, hikmeti de varsa sana boş iş yapmadığına göre, yanlış iş yapmadığına göre var onda bir altında aslan yatıyor diyeceksin. Bana böyle geliyor ama bu işin hikmetini ben dünya ahirette Allah bakalım ne zaman gösterse göreceğim diyeceksin. Bu ibareleri okuduktan sonra bir de artık bu kelimelere tek tek mana vereceğim tabi. Burada geçen kelimeler işte sahir, kebir, şer, nef, dur, hasar, husran, iman, küfür bunlara mana vereceğiz. Ama bu ders bilinmeden bir dahaki dersler tefri edilemezdi. Onun için Allah Teala cümlemizi Rabbimiz hakkında hak olan itikadı, ehl-i sünnet itikadını taşımayı ve muhafaza etmeyi halk eylesin, takdir eylesin. Şu anda amentü inşallah müminim denemeyeceğine göre takdir buyurdu, halk buyurdu ki biz o iman üzereyiz. Bundan sonra da Rabbim bu itikad üzere devam, sebat, istikamet nasip eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahbihi sellem. Teslimen kethiren. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin.